Ben Çağrı Mert Bakırcı. İnternettekiler beni daha çok ÇMB olarak bilirler, kısaltmadan ötürü, kısaltma olarak kullandığım için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 2,5-3 senedir de biyolojide böyle gayri resmi bir yan dal, çift ana dal gibi bir şey yapıyorum. Toplamda 10-12 ders aldım. Birçok toplulukta çalıştım bugüne kadar ama özellikle en istikrarlı olarak bulunduğum ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ve altında kurmuş olduğumuz Evrim Ağacı grubunda. Zaten en başından beri kafamda olan bir plandı. Evrim Ağacı'nı, yani ismi Evrim Ağacı olmasa da bir evrim grubu kurmak ve Biyogen'e dahil olduktan kısa bir süre sonra da bunu hayata geçirdik. O zamandan beri Evrim Ağacı'nda görev alıyorum. Bunun haricinde akademik bazı çalışmalar yürütüyorum ODTÜ'de. Şimdiye kadar birkaç laboratuvarda çalıştım. Şimdi de hayvan davranışları, etoloji, nörofizyoloji laboratuvarı diye geçiyor ama aslında etoloji çalışıyoruz, hayvan davranışları çalışıyoruz. Çok uzun süredir, yani 2000 senesinden beridir yaklaşık ben biyolojiyle ilgileniyorum zaten. Çoğu insanın yaptığı gibi aslında popüler olarak başladı merakım. Bir dolu kitap okuyordum, internette araştırma yapıyordum. İşte ben de tartışma gruplarına falan katılıyordum. Yani sadece evrimle ilgili değil ama genel olarak. Buralardan başladı. Sonra biraz daha işi büyütmek için daha fazla kaynak, yani daha geniş araştırmalar yapmaya başladım. Sadece tartışma odaklı değil de. Ondan sonra ODTÜ'ye girmemle birlikte bu akademik bir boyut almaya başladı. Makalelerin içine girmeye başladım. İşte daha böyle ders kitaplarına girince, ders kitapları içine girince biraz daha tabii akademik bir hal aldı çalışmalarım. Neden bu bilmiyorum açıkçası. Yani biyoloji, canlılar çok ilgimi çekiyor. Evrim kuramı da biyolojinin ve hatta günümüzde birçok bilimin artık merkezinde bulunduğu için evrim teorisine de ilgi duyuyorum. Ülkemizin bulunduğu durumun bundan aslında çok doğrudan ilgisi yok. Çünkü ben aslında bu işe başladığımda ülke bu durumda değildi. Daha sonradan bu hale geldi. Daha böyle tutucu bir hal aldı diyelim. Ama tabii günümüzde insanların bu konuya özellikle ilgi duymasının, ülkemizin durumundan ötürü daha da ilgi duymasının aslında bunun faydaları da oluyor. Bu baskıcı yaklaşım genelde olumlu sonuçlar doğuruyor bir yandan, bir açıdan bakacak olursak. Bilime yöneliyor insanlar ister istemez. O yüzden biraz ilgisi var ama çok doğrudan ilgisi olduğunu söyleyemem. Eğer ortaokul, lise felsefe derslerinden hatırlanacak olursa felsefede hep büyük sorulardan bahsedilirdi. İşte nereden geldik, neden varız, biz kimiz gibi insanın var olduğundan beri sorduğu çok temel sorular var. Bunlara artık felsefi değil ya da şahsi fikirlerimizi değil, bilimsel açıdan cevaplayabilmeye başladık bu soruları. Yani hatta cevaplayabilmeye başladığı geçtim, artık birçok sağlam temelli cevabımız bulunuyor bilimsel kuramlar dahilinde. Dolayısıyla temel bilimler bir bütün olarak, yani bilimler olarak, genel olarak bilim olarak bu kökenlerimizi, sadece insanın değil bütün canlılığın kökenini, evrenin kökenini açıklayacak ve açıklama gücüne sahip tek kaynak açıkçası şu anda günümüzde. Şöyle bakabiliriz olaya. Canlılık bir noktada başladı ve günümüze kadar geldi. Bu alanı inceleyen bilim dalı günümüzde biyoloji. Peki canlılık, cansızlıktan, yani ilk canlılık nasıl oluştu? Burada devreye kimya giriyor, biyokimya. Önce biyokimya giriyor iki alanın arası. Ondan sonra daha geriye gittiğimizde o kimyasal tepkimeler, kimyasalların oluşumu vesaire. Kimya bir diğer temel bilim dalı giriyor. Daha geriye gittiğimizde bu kimyasallar nasıl oluştu? İşte yıldızlara ya da elementler nasıl oluştu? Yıldızlara ulaşıyor. Bu yıldızlar nasıl oluştu? Fizik devreye girmeye başlıyor. Önce fiziko-kimya, sonra fizik. Dolayısıyla kademeli olarak baktığımızda böyle tam bütün varoluşun basamakları temel bilim dalları tarafından tutulmuş vaziyette ve araştırılıyor halde. Araştırılıyor şu anda. Dolayısıyla açıkçası insanın bu varoluşu falan anlayabilmesinin tek yolu bilim aslında. Dolayısıyla bilimin öğrenilmesi, bilimin öğretilmesi çok daha büyük önem arz ediyor bu durumda.
insanlar evrenin ve doğanın ve dünyanın genel olarak böyle sade olmasını, açıklanabilir olmasını istemiyorlar. İçlerinde hep böyle bir mistik, gizemli bir tarafı olmasını istiyorlar bu konuların içinde. Hep böyle bir yan olsun istiyorlar. Bu da gayet anlaşılır aslında. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren, daha yeni doğduğumuz zamanlardan itibaren kültürümüzden gelen birçok masalla büyüyoruz. Bu masalların birçoğu aslında hani çocuk masalları diye geçen işte Cinderella'lardır, bilmem nelerdir vesaire gibi masallar. Hep böyle büyülü bir dünya kuran, işte mesela çizgi filmlere baktığımızda hep beynimizi bu yönde mistik ve böyle hayal gücünü teşvik edecek şekilde destekleyen masallar. Bir de büyüdükçe büyükler için olan masallar var. Büyük kısımda orada devam ediyor. Yani ömrümüz boyunca aslında büyüdükçe masalların içerisinde kalıyoruz. Beyin buna şartlanıyor. Doğduğundan beri gördüğü her şeyin arkasında işte bir mantara baktığında arkasında şirinleri görmeyi bekliyor mesela. Dolayısıyla bu bağlantılar beyinde çok küçük yaştan kurulduğu için büyüyünce de bir şeyin sade olması ona sıkıcımış gibi geliyor. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü bilimi gerçekten bilen biri aslında bilimin bu peri masallarından bile ilginç olduğunu görebilecektir. Yani buna o kadar çok örnek verilebilir ki bir iki tanesini hemen saymak gerekirse. Mesela şu anda vücudumuzda bulunan bu bütün atomlar bir zamanlar başka bir yıldızdaydı. Başka bir yıldızın patlamasıyla Güneş sisteminin oluşumuna dahil oldu ve Güneş sisteminin içindeki atomları oluşturdu. Dolayısıyla bizi oluşturdu. Yani bu inanılmaz bir şey. Şu an parmağımın ucundaki bir atomun bundan binlerce, milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir yıldızın patlamasından buralara kadar ulaştığını düşünebiliriz. Bu müthiş bir şey. Bir diğer örnek mesela atmosferle ilgili. Şimdi atmosferde mesela atmosferimizde belli sayıda molekül var, gaz molekülü. Ve bu molekül sürekli bir devinim halinde. Rüzgardan dolayı, yani basınç farkından oluşan rüzgarlardan dolayı, başka sebeplerden ötürü sürekli bir yayılıyor. Yani hava sürekli değişiyor. Şimdi istatistiki olarak hesapladığımız zaman bir noktadaki molekül yıllar sonra, 10 yıllar sonra tamamen alakasız, dünyanın tamamen ayrı bir noktasına ulaşabiliyor. Dolayısıyla burası çok ilginç bir yere varıyor. Yani şu anda seninle bunu konuşurken arada bir çektiğimiz hava, içimize çektiğimiz hava, belki de Einstein'ın E eşittir mc kareyi bulduğunda defterine yazarken ya da neyse onu ilk defa çizerken, karalarken defterine ağzından çıkan soluktan gelen hava ya da bunu pek çok başka kişiyle örneklendirebilirsin. Atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in ağzından çıkan hava, Atatürk'ün ağzından çıkan hava ya da işte Peter Higgs'in ağzından, yani binlerce, yani geçmişte yaşamış, günümüzde hala yaşayan birçok önemli kişinin, birçok saygı duyduğumuz kişinin ağızlarından çıkan hava, burunlarından çıkan hava dolaşarak bize kadar ulaşabiliyor. Yani aslında çok ilginç şeyler var bilimde. Yani peri masallarından çok daha ilginç aslında bilim. Ama insanlar bunu görmüyorlar. Bilim denince işte ağaca bakıyor, ağaç işte. Ama bir şey olmadığını zannediyor arkasında. Halbuki evrimsel biyoloji açısından, botanik açısından, birçok farklı bilim dalı açısından incelediğin zaman bir ağacın ne kadar ilginç olabileceğini görüyorsun. İşte insanlar bunun derinine inmedikleri için o masalla kendilerini avutmaya çalışıyorlar. İşte evrenin çok gizemli sırları var, sırları yok değil ama o sırların gizemli kalacağını, açıklanamaz olduğunu, işte metafiziğe kayıyorlar bu yüzden. İşte ruhlar, periler, cinler, pörtüler, püsürler, bir dolu garip işte şeyler peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar bir yandan ama haklılar. Yani bu şekilde büyümüşler. Bir doğru düzgün bilime hiç bulaşmamışlar. Bu da devam edip gidiyor. Yani aslında çok da yadsınacak bir durum yok bu konuda. Metafiziği seven insanlar bir şekilde gelip beni buluyorlar mutlaka. İşte uzaylılar tarafından korunduğumuza ya da uzaylıların bir deney aracı olduğumuza inananlar. Bu pek metafizik sayılmaz ama neyse şeye bakalım. Yani metafizik sayılmaz derken yani metafiziğin alanı değil, daha çok böyle komplo teorisi gibi bir şey. Şeyler işte astrolojidir, işte bilmem sihirbazlıktır, telekinezidir, telepatidir bilmem ne. Bir dolu alanı var biliyorsun metafiziğin. Yani bu çok da üzerinde konuşulacak bir şey yok açıkçası. Yani bu insanlar, şimdi en kolay açıklaması şu. İnsanlar
yüzyıllardır az önce bahsettiğimiz masallarla büyüdüler. Yani bu masalların kökenleri çok çok eskilere dayanıyor. Hem çocuk masallarının hem büyük masallarının. Dolayısıyla birçok derin kökenleri var bunların. Ancak günümüzde insanlar artık bunlarla tatmin olmamaya başladı. Çünkü teknoloji çok gelişti. Teknolojinin gelişmesi ne demek? İnsanlar bilgiye ister istemez ulaşıyorlar. Doğru, yanlış bilgi ama sonuçta bir bilgiye ulaşıyorlar. Bu bilgiler artık ondan dolayı artık bu masallar yetersiz gelmeye başladı. İşte burada çok ilginç bir grup doğdu. Bu metafizikçiler doğdu. Ne bu adamlar? O teknolojiden dolayı ister istemez az çok bilime dokunmuş ama o sahtekar diyeyim ya da hayal gücünü abartan ve gerçekle karıştıracak kadar yüksek bir hayal gücüne sahip olan ve ayakları yere basmayan insanlar işte bilimle azıcık haşır neşir olunca bu iki alanı birbiriyle birleştirmeye başladılar. Ne yapıyorlar bunlar? Bu masalları bilimsel olarak süslüyorlar. İşte astronomi demiyor da astroloji diyor. Bu sayede senin parana kimya demiyor da simya diyor. Fizik demiyor da metafizik diyor. Diyemiyor çünkü daha doğrusu onlara demeye gücü ve bilgisi yetmiyor. Dolayısıyla insanların ispatlayamayacağı, karşı çıkamayacağı uydurma sistemler yaratıyor. Astroloji bunların en güzel örnekleri. Burçlar. Her türlü burcun uydurma olduğunu biliyoruz. Yani bunun birçok deneyi de var, psikolojik deneyi. Yani çıkarıp insanları işte onun burcunu okuduğunu söyleyip ondan sonra ne kadar da doğru falan diyenleri görüntüleyip ondan sonra aslında burçlarıyla alakası olmadığını, tamamen rastgele burçların okunduğunu falan. Yani bunların zaten palavra olduğunu 3-5 kişi 3-5 farklı burç kitabını alıp kıyaslarsa görebilir herkes. Yani herkes uyduruyor kafasından, o astrologlar falan filan. Dolayısıyla bunlar satıyor. Bunlardan para geliyor günümüzde. O masallardan, hikayelerden değil, bunlardan para geliyor. Bunların da anlaşılır hale, inanılır hale sokulması gerekiyor. İşte o yüzden adamlar alıyor, işte böyle teknik terimler kullanarak, bak ya bu adam biliyor diyor. İşte herif çıkıyor öyle böyle saçlar başlar havada uçuşuyor. Geliyor işte yani işte matematiğin bilmem ne kuramına göre işte şu ikisini toplayıp 3'e böldüğümüz zaman evrenin gizemli sırrı ortaya çıkıyor falan diyor. Almış eline bir kitap mesela. Ya da işte astrologlar çıkıyor işte Merkür'ün bilmem kaç derecelik eğiminden ötürü oluşan elektromanyetik dalgaların işte insan üzerindeki nörokortikotropik hormonu üzerindeki, atıyorum yani işte adenokortikotropik hormon üzerindeki etkilerinden ötürü şöyle hissediyorsunuz falan. Yani dinleyen de bir şey biliyor zanneder ama bütün bildiği terimleri arka arkaya sayıyor adam. Böyle bir izlenim uyandırılıyor. Yani metafizikle tabii ki aklı olan herkesin arasının kötü olması gerekir, öyle söyleyeyim. Tabii ki şüpheciyim. Çünkü şüphecilik olmadan bilim yapılamaz. Yani bir şeyden şüphe etmiyorsanız onunla ilgili araştırma yapamazsınız. Dolayısıyla bilim üretemezsiniz. Yani şüpheci olmayan bir bilim insanından bahsetmek imkansız zaten. Ama burada çok kritik bir nokta var. Ne tür bir şüphecilik? Yani şüphecilik dediğimiz zaman şüphenin de dozları var aslında. Çünkü şüphe günlük hayatta kullandığımız da bir şey. Yani bir şeyden şüphe edebilirsin, kafana takabilirsin, onun üzerine gidebilirsin. Güzel ama bir noktadan sonra eğer ki yani şöyle söylenebilir. Ön yargıyla yaklaşırsan şüpheye o zaman şüpheni çözemeyebilirsin. Çünkü bilimdeki şüphecilik onunla ilgili test yapana, sonuçları toplayana ve değerlendirene kadardır. Yaparsın, bir sonuç elde edersin ve manyak gibi o şüphenin üzerinde takılıp kalmaya devam etmezsin eğer sonuçlar tatmin ettiyse seni. Ama bir tür şüpheci değil onlar aslında. Şüphe manyağı olmuşlar, şüphe bağımlısı olmuşlar. Bu insanlar genelde böyle paranoyakça yaklaşıp ondan sonra işte mesela bilimle bu açıklanamaz. Çok gizemli bir şey. Yani bak sorsam bu da bir şüphedir. Bilimden şüphe duyuyor. Ne güzel. Herkes duymalı. Her şeyden şüphe duymalı. Ama bir noktadan sonra ayakları yere basmadan bir de belli başlı bilgilere sahip olmadan duyulan şüphe paranoyaya neden oluyor. Paranoya bir aslında hastalık. Yani dolayısıyla şüphe bir hastalık olabilir bir dozdan sonra. O doz nerede başlar, nerede biter? Bunu tabii ki ben söyleyecek konumda değilim. Ancak bir insan deneyimledikleriyle, okuduklarıyla bunu anlayacaktır zaten. Nerede durması gerektiğini ve nerede başlaması gerektiğini. Bu açılardan şüpheye dikkatle yaklaşmak lazım ve her zaman şüpheci olmak lazım diyebilirim. İnsanlar bir kere sınanabilir bir kanıt arayan biri, şüpheci olan biri, şüphe duyan biri kendisini kandırmaya çalışanlara karşı doğuştan ya da baştan bir savunmaya sahiptir. Çünkü ne dedim? Bu metafizik
konusunun ortaya çıkmasının, işte astrolojinin bilmem neyin ortaya çıkmasının bir nedeni var. Bunun nedeni insanlara bilgi dağıtalım, ay çok şey biliyoruz onlar da bilsin değil. Bunun amacı para kazanmak. Çünkü bilgi satıyor. Hele sahte bilgi daha çok satıyor. Çünkü satması muhtemel olan bilgileri çıkaracaksın ki satacak. Ama bilim böyle çalışmaz. Bilim parasıyla şeyle ilgilenmez. Gerçekle ilgilenir. Dolayısıyla ikisi ayrı alan. Eğer ki bir insan kendisine söylenenden şüphe duyuyorsa zaten baştan bu tip yaklaşan insanlardan otomatik olarak uzak durabilecektir. Bu açıdan çok şey kazandırır. Şüpheci olmak lazım. Her söylenene şüpheyle yaklaşmak ve birçok kaynaktan araştırmak lazım. Bu sayede bir mekanizmayla çok kolaylıkla paranızı ve zamanınızı çalan insanlardan kurtulabilirsiniz açıkçası. O yüzden çok önemli bence. Evrim teorisi gerçekten günümüzün, hatta tüm zamanların belki en önemli biyolojik kuramı. Bunu çok açıklıkla söyleyebiliriz. Evrim teorisi dahilinde çalışma yapmayan bilim insanları da bunu kabul edecektir. Yani çünkü çok güçlü bir açıklama gücüne sahip, çok sağlam bir açıklama gücüne sahip ve bu sayede daha önce göremediğimiz birçok şeyi görmemizi sağladı. En temel, en basit olarak şimdiye kadar söylediğim gibi insan düşünebildiği için var olan en üstün tür olarak görüldü. Bunu söyleyen kim? İnsanın kendisi. Bu da tabii bir ironidir yani. Kendi kendimizi üst bir konuma koyduk. Kimse başka bir şey söylemeden. Bu tabii ki yani baştan sorgulanması gereken bir şey. Evrim teorisi bize ne dedi? Hayır dedi arkadaşım, sen bir dur bakalım. Koyuyorsun yan yana bütün biyolojik özelliklerimizi. İnsanın farklı olduğu hiçbir yanı yok. Üstün olduğu tarafları var. Üstün tırnak içerisinde. Ne üstün olduğumuz taraf? Zekamız. Beyin konusunda diğer tüm canlılardan ilerideyiz. Bu kabul edilmesi gereken bir şey. Ancak birçok diğer özellik konusunda da, hatta geriye kalan her şey diyebilirim. Geriye kalan her şey konusunda diğer bütün hayvanlardan gerideyiz. Bunu şöyle düşünebiliriz. İşte insan düşünüyor. Dolayısıyla çok üstün. O zaman diğer hayvanlar düşünmüyor. Demek ki çok gerideler falan gibi şeyler var. Bunun günümüzde böyle olmadığını biliyoruz. Bütün hayvanlar düşünebiliyor. Yani beyni olan bütün hayvanların belli bir zekası da var. Düşünme, algı becerileri var. Ancak bunlar tabii ki çok kapasitesi bir insana göre daha düşük durumda. Bu tıpkı şeye benziyor. Çita. Çita ne? Karaların en hızlı koşan hayvanı. İşte kartal ne? Gökyüzündeki en güçlü görüşe sahip olan hayvan. Şimdi çita hızlı koşabiliyor diye diğer hayvanlar koşamıyor demek gibi bir şey. İnsan zeki diye ya da en zeki diye diğer hayvanlar zeki değil, zekaya sahip değil demek. Ya da kartal görebiliyor diye, en iyi görebiliyor diye diğer bütün hayvanlar, hiçbir hayvan göremiyor demek gibi bir şey. Dolayısıyla egomuz bizi çok üst konumlara çıkardı bunca zaman. Biraz da bunda felsefenin de payı var. Hep o düşünen insanlar tabii ellerinde bilimsel somut bir veri olmadığı için gördüklerini bu şekilde yorumluyorlar. İnsanlar, halk arasında da böyle düşünceler yer etmeye başlıyor. Ancak günümüzde bilimle evrim teorisinin bize kazandırdığı en temel şey bunun tamamen yanlış olduğu. İnsanın sadece şempanzelerle falan değil, bütün canlılarla, her bir türün şimdiye kadar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bütün türlerle akraba olduğunu göstermesi. Bu gerçekten inanılmaz bir yaşam görüşü. Yani hani bazı insanlar da böyledir. Her bilimsel şeyin arkasında bir de felsefi bir boyut arar. Evrim teorisinde bu çok sağlam var. Ben çok sevmesem de çok üzerinde durmayı. Yani ciddi bir yaşam görüşü yaratıyor aslında evrim teorisi. İnsanın hayata bakışı açısından. Bu açılardan çok önemli. Bu yüzden bir de şeyi söylemiştim en başta. Biz kimiz, nereden geldik, neyiz sorularını soruyorduk. İşte bunlara cevap verebiliyoruz artık ve verdiğimiz bu cevap evrim teorisi. Bu yüzden eğer ki insanlarımızı düşünmeye sevk etmek istiyorsak bu temel soruların cevabını veren bilimleri onlara öğretmeliyiz. Yani evrim teorisinin bize kattıkları sınırsız. Bunu zaten bütün bilimlere, istatistiğe, mimarlığa, mühendisliğe girmiş olmasından da görüyoruz. Dolayısıyla bunu öğrenmemek, bundan kaçmak gibi bir şey söz konusu değil modern çağda bana kalırsa. Aslında bilim herhangi bir dış görüşe, başka bir bilgi sistemine muhtaç değil. Hiçbir zaman da olmadı. Ancak halk arasında baskın olan görüşler tabii ki genellikle bilim dışı olan şeyler oluyor. Bunun da sebebi bilimin halka indirilememesi aslında. Çok da mistik ögeler aramamak lazım arkasında. Ama şöyle, biyokimya ne yapıyor? Cansızlıktan canlılık oluşabilir mi sorusunun üzerine gidiyor. Ve şu anda aradığımız her şeyi bulduk.
Yani çok büyük kapsamda bulduk diyelim. Canlılığın cansızlıktan evrimleşebileceğine dair, oluşabileceğine dair. Tabii şimdi bunu deyince insanların aklında hemen şey oluşuyor. Moleküller vardı, hop dizilendiler, canlı oluştu. Böyle değil tabii ki olay. Arada yüzlerce, binlerce belki kimyasal tepkime var. Biyokimya zaten adı üzerinde. Bunun kimyasıyla ilgileniyor. Ve günümüzde yapılan çalışmalarda sadece bu tepkimeleri keşfetmekle kalmadık. Artık kullanarak canlı benzeri cansızlar üretebiliyoruz. Bunun birçok örneği var. Yani gelmişti ODTÜ'ye de Martin Hanzich'in çalışmaları var mesela. Sen de vardın burada. Onun haricinde yaptığımız şeyler mesela sentetik tamamen yapay olarak DNA üretip canlı bir bakterinin DNA'sını çıkarıp kendi ürettiğimiz yapay DNA'yı onun içine sokarak hayatta kalmasını sağladık. Dolayısıyla yaşamın cansız temellere dayandığı kesin artık. Yani bunun lamıcımı yok artık. Kesinlikle net bir şekilde canlılığın cansız, zaten bunu çok basit bir düşünceyle bulabiliriz zaten. Yani baktığımızda çok karmaşık hareketler yapıyoruz ama hücre altı boyuta indiğimiz zaman her şey cansız moleküllerden oluşuyor. Demek ki arada bir organizasyon problemi var. Yani organizasyon konusu bu. Bir noktadan sonra canlı benzeri özellikler kazanıyor bu cansız yapıların bir araya gelmesinden ötürü, bir araya gelişlerinden ötürü. Doğada aslında canlı ve cansız diye bir şey yok. Bakacak olursak. Çünkü bunu söyleyebilmek için doğanın bilinçli olarak hareket edip kategorizasyon yapması gerekir. Hayır, onu yapan biziz. Biz kategorilere ayırıyoruz doğadaki varlıkları. Başka kriterler koyarak canlılar tamamen başka. Mesela hareket etme, aktif olarak yer değiştirme canlılık tanımı olsaydı ağaçların hepsi, bitkilerin neredeyse tamamı cansız konumunda kalacaktı mesela. Hatta eğer bak mesela süngerler, bu çok zaman zorlayan bir şeydir insan zihnini çünkü hiç alışık olmadığımız bir fikir. Sünger dediğimiz canlı. O kayalıklarda yapışık halde bulunan canlılar. Onlar bitki ya da mantar değil. Onlar hayvan. Hayvanlar alemi içerisinde porifera isimli bir şube. Ve hareketsizler. Bütün hayatlarını hareketsiz yaşıyorlar. Hareketsizden kasıt tabii koşmak, yüzmek gibi faaliyetlerden bahsediyorum. Yoksa belli başlı hareketler yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar bizim tanımlamamız. Ve işte evrim teorisi bu tanımı tam olarak kapsıyor. Ne yapıyor evrim teorisi? Bu öncelikle cansızlıktan ele. Aslında evrim teorisinin konusu değil. Abiyogenezin, biyokimyanın konusu ama artık evrim teorisi o alanda da açıklamalar yapabilecek kadar güçlü. Çünkü kullanıyor biyokimya bu evrim teorisinin sonuçlarını. Cansızlıktan başladı bu yapıların gelişimi, değişimi. Sonra da dallanmaya başladı canlılıktan sonra. Bu dallanma sırasında olan bütün bağlantıları evrim teorisiyle çözüyoruz işte biz. İşte bize kattığı en temel şeylerden biri de bu. Yıllardır açıklanamayan bir sorunu, canlıların birbiriyle olan ilişkisini, nereden geldiklerini, nasıl var olduklarını tek açıklayabilen bilim kuramı, en güçlü şekilde açıklayan bu. Evrim Ağacı işte bizim 5 Kasım 2010 kuruluş tarihimiz. Benim çok uzun yıllardır, yani 2007, yani ODTÜ'ye girdiğim zamanlardan beri aklımda olan bir projeydi aslında, bir şeydi. Bir grup kurayım, evrimle ilgili böyle paylaşımlar yapalım, birlikte tartışmalar yapalım ve kendimizi geliştirelim. Ben bildiklerimi anlatayım, bilmediklerimi öğreneyim. Temel mantık buydu ve kurduk. ODTÜ Biyoloji ve Genetik topluluğuna geldiğimde bu fikrimi açıkladım. Ben böyle bir şey kurmak istiyorum. Var mı bana destek olmak isteyen? Arkadaşlar çıktı. Onlarla toplandık. Daha da detaylarını anlattım ve kurduk. İsim babası ben değilim Evrim Ağacı'nın aslında. Ondan bahsedebilirim. Onu söyleyebilirim. Babür Erdem ismi ortaya atan Evrim Ağacı olsun diye. Çünkü öncekisinde bulduğumuz isimler berbattı. Hiçbirimizin içine sinmemişti. Bu Evrim Ağacı ama tam istediğimiz şeyi anlatan bir isim oldu. O yüzden hoşumuza gitti. Neler yaptık? Çok fazla şey yaptık. Öncelikle kendimizi içimizde kendi arkadaşlarımızı eğitmekle başladık. Yani bir sunum nasıl yapılır? O çok sorunlu bir konu çünkü insanlara anlatmak çok ayrı bir olay. Bir sunumu nasıl yaparsınız? İşte evrim teorisindeki belli başlı konulara nasıl yaklaşılmalı? İşte evrimin mekanizmaları nelerdir gibi birçok farklı alanda eğitimler düzenledik kendi içimizde. Yani toplamda yaptığımız eğitim sayısı muhtemelen 120-130'dan fazladır. Haftalık olarak, düzenli olarak yapıyorduk. Ondan sonra dışarıya açılmaya başladık. Facebook grubumuzu kurmuştuk. Facebook üzerinden çalışmaya başladık. Çok kısa sürede insanları çekmeyi başardık. Neden? Çünkü Evrim Ağacı'nın bir vizyonu vardı. O vizyon ne? İnsanların gelecekte ya da işte yaptığımız zaman zarfında
güvenle başvurabileceği bir bilim kaynağı olmak. Çünkü günümüzde güvenli bilim kaynakları bulmak çok zor. Yani internette evrim teorisi yazdığımızda çıkan sitelerin hali içler acısı. Dolayısıyla bu sorunun üstesinden gelebilmek için evrim ağacını kurmaya karar verdim. İşte bu şekilde sürdürürken zaten aslında her şey kendiliğinden çözülüyor. Okullardan davet gelmeye başladı, üniversiteler davet etmeye başladı. Sunumlarımız yayınlandı işte internette. Ve çok basit bir fikir, çok güçlü bir şeye dönüştü aslında o organizasyona. Neydi o basit fikir? Şöyle çıktı. Hani sitede sayfa üzerinden sorular geliyor işte şu nasıl bu nasıl işte madem insan maymunlardan geliyor neden maymunlar hala var gibisinden çok basit şeylerden başladı. Ben bunlara cevap yazıyordum tek tek ve açıklayacak şekilde. Bir noktadan sonra kendini tekrar etmeye başladı. Hep aynı sorular geliyordu çünkü. Bu yüzden bu soruları kolayca savuşturup daha kaliteli sorulara geçebilmek için notlar halinde biriktirmeye başladım ben detaylı cevaplarımı ve bir yerden sonra makale arşivi oluştu. Evrim Ağacı'nın en temel ayaklarından biri o makale arşividir. Şu anda 409 tane makalemiz var. Daha 2 gün önce yayınlandı sonuncusu. Her geçen gün artıyor bu sayı. Sonra işte infografikler yayınlamaya başladık. Foto bilgiler. Bir fotoğraf paylaşıp onunla ilgili bilgiler vermek şeklinde. Bunda da 3000'den fazla aslında böyle paylaşımı var Facebook'ta. Evrim Ağacı.org üzerinde de artık depoluyoruz. Hepsi orada da var. Dolayısıyla bu şekilde başladı fikir. İnternet üzerinden yayıldıkça Türkiye'de bir bilim kurumu haline geldik diye düşünüyorum. Yani en azından insanlardan aldığımız geri bildirimler bu yönde. Bunu daha çok da geliştireceğiz. Evrim Ağacı sadece artık bir internet oluşumu ya da bir grup olmaktan çıktı. Artık bir proje, bir bilim çalışması haline geldi. Ve ileride bunu çok daha üstün yerlere getirmeyi istiyoruz. Bazı projeler var işte ileride henüz değil ama önce yurt dışına açılmak. Yurt dışından destek almak çünkü Avrupa Evrimsel Biyoloji Cemiyeti bize destek oldu bu süreçte. İşte yaptığımız çalışmalar halka indirmeye çalışmamızdan ötürü hem maddi hem de akademik destekte bulundular. Şimdi daha da genişletmek istiyorum ben o ağı yani farklı bilim örgütleriyle çalışmak şeklinde. Sonrasında daha ileride işte dernek ve vakıf gibi bir eğitim kurumu haline gelmesini de istiyorum. Bunlar uzun vade planlar tabii. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Sitemiz var işte. Evrim Ağacı.org aslında çok ilginç bir şeye dayanıyor, fikre dayanıyor. Bu fikri yani insanlar bizim site fikrimizi çok başka bir yerden alacağımızı beklerlerdi belki ama ya da ilhamımızı. Aslında aldığımız yer Wikipedia. Çünkü Wikipedia çok güçlü bir kaynak haline gelmeye başladı. Mesela İngilizcesi tabii ki, Türkçesinden bahsetmiyorum. Bu fikri biz Evrim Ağacı için uygulamak istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey de şu: bu konuda bilgi sahibi olan herkes bu konuda bir şeyler yazabilsin ve girdikleri şeyleri yayınlayabilsinler Evrim Ağacı üzerinden. Yani Evrim Ağacı bir yayın aracı haline gelebilsin. Amacımız bu, sitemizden bahsediyorum. Ancak Wikipedia'dan farkı şu: Wikipedia'yı kötü yapan taraf denetimin olmaması çok düzgün. Üyelerin kendi kendini denetliyor olması. Dolayısıyla isteyen herkesin istediği gibi değişiklik yapabiliyor olması. Bizde bu böyle olmayacak. Bizde bir yönetim grubu gelen önerileri ve yazıları denetledikten sonra yayına koyacak. Böylelikle kesinlikle güvenli ve doğru bilgiler olduğundan emin olacağız Evrim Ağacı'nda. Tek fark bu. Bu yönde bir ilerleme söz konusu. Birçok projeyi Evrim Ağacı.org'a taşıyoruz şu anda. Mesela Türkiye'nin ilk türler atlasını kurmak istiyoruz. TÜBİTAK bunu yapmayı denedi. Uzun yıllar çabaladılar. Ama pek ilgi görmedikleri için sanırım bırakmak zorunda kaldılar. Şöyle, bütün türleri birbirine bağlı, yani istediğiniz gibi evrim ağaçları kurabileceğiniz, türlerin bilgilerine ulaşabileceğiniz bir veri tabanı oluşturmak. Bununla ilgili gene Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından insanlar girdi gönderebilecekler ve sistemimiz otomatik olarak girilen bilgilere bağlı olarak evrimsel bağlantılarını kurup aralarında haritalar sunabilecek size. Bu çok istediğimiz bir çalışma. Üzerinde çalışıyoruz şu anda hala. Başka çocuklar için yapacağımız kısımlar var. Hazırladığımız kısımlar, daha yayında değil. Böyle daha işte eğlenceli ve kolay anlaşılması olan kısımlar. Ama eminim yetişkinler de çocuklar kadar fazla faydalanacaktır bunlardan. Bu şekilde projelerimiz var. İlgili olan herkesi bekliyoruz. Katkı sağlayabilirler. Şu an sözlüğümüz var mesela. Sözlükte bir projeydi. İlk tam kapsamlı bilim sözlüğü olacak bu. Türkçe açıklamaları ve işte
bilimsel terminolojiyi de içinde barındıracak. Birçok projemiz var ve fikirlere de açığız. Şu olsa ne güzel olurdu diyeceğiniz şeyleri de gönderebilirsiniz. Nereden başlanabilir? Bence ilk başlanacak yer düzgün bir şekilde İngilizceyi öğrenmek. Bu belki biraz üzücü geliyor insanlara. Niye başka bir dili öğrenmek zorunda kalalım ama diye katılıyorum ama maalesef durum bu. Çünkü günümüzdeki kabul edilen bilim dili İngilizce. Bütün kaynaklar İngilizce olarak bulunuyor. Ne kadarı Türkçe'ye çevrilirse o kadar kârdır şeklinde bir anlayış söz konusu. Bu yüzden İngilizce öğrenerek başlayabilirler. Bir ikincisi, tamam çok güzel popüler bilim kitapları var kitapçılarda. İyi, hoş. Ama popüler bilim kitapları genele hitap etmez genellikle. Ya daha doğrusu genel evrim teorisine hitap etmez. Sadece spesifik konuları seçerler ve onun üzerinden giderler. İşte evrimin kanıtları, işte bilmem kime cevaplar falan filan gibi konular oluyor veya genel bir bakış sunar. Bana kalırsa akademik ders kitapları alınmalı. Türkçe'de çok güzel kaynaklar var. Türkçe'ye çevrilmiş, İngilizce okumaları da şart değil bak buna mesela. İsim olarak da vereyim hatta. Mesela John Heron ve Scott Freeman'ın Evrimsel Analiz diye bir kitabı var. Bunu alabilirler. Türkçe'ye çevrildi bu arada. Yani onları söylüyorum özellikle. Binlerce kitap var yoksa evrim kuramı ile ilgili de. Türkçe'ye çevrilenleri söylüyorum. Bir de Douglas Futuyman'ın Evrim, direkt adı Evolution, Evrim kitabı. Bunlar böyle daha kalın, daha ders kitabı şeklindedir. Ama alacağınız 20-30 kitaba bedeldir tek başına. Dolayısıyla parası da biraz pahalı gelebilir bazen. Biri 50-60 lira civarında, biri 100-120 lira civarında. Ama emin olun alacağınız 20-30 kitaba bedeldir o kitaplar. Dolayısıyla buralardan okuma yapmalarını tavsiye ederim. Bir de tabii Evrim Ağacı'nı takip edebilirler. Çünkü biz cidden çok uğraşıyoruz. Ben çok didiniyorum özellikle bu konuda. Çeviriler yapmak konusunda tabii birçok arkadaşım yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Çeviriler yapmak konusunda, makale yazmak konusunda. Onlar özenle hazırlanmış çalışmalar, kaynaklarıyla verilen çalışmalar. Onlardan da faydalanabilirler. Ve tabii maalesef ülkemizde müze konusunda sıkıntılar var ama en güzel yerlerden bir tanesi şüphesiz MTA, Maden Tetkik Aramanın Doğa Tarihi Müzesi, Tabiat Tarihi Müzesi Ankara'da, Çukurambar'da, 100. yılla Çukurambar'ın kesişimi herhalde orası. Çok kolay ulaşımı falan. Oraya gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü yurt dışında bunlardan en ufak kasabada bile var bu müzelerden. Gerçek fosilleri, çünkü o müzenin çalışanları araştırmaları bizzat yürütüyorlar bazen. Koydukları, o evrim ağaçlarını fosillerle destekleyerek gösterdikleri çok güzel bilgilere sahip yerler buralar. MTA'ya mutlaka gitmelerini tavsiye ediyorum. Çok fazla şey öğrenebileceklerdir oradan da.